En önemli sorulardan biri şu: acaba benim diyabetimi tüp mide ameliyatı kontrol altına alır mı? Yoksa illa bana diyabet cerrahisi ya da metabolik cerrahi mi yapmak gerekiyor? En büyük sorulardan biri bu. Şimdi bunu isterseniz çizerek size anlatacağım. Şimdi şöyle bir yemek borusu, şöyle bir midemiz var. Midenin çıkışı 12 parmak bağırsak ve yaklaşık 5 metrelik ince bağırsaklar var. Tabii vücutta iştahla ilgili hormonlar her yerde var. Bugün obezite için anlatmıyorum bunu. Metabolik cerrahi, diyabet cerrahisi için anlatıyorum. Burada hem grenin, leptin dediğimiz iştahımızı ve şeker regülasyonu düzenleyen hormonlar var. Bir de burada insülin direncini neden olan hormonlar var. İnsülin direncine neden olan hormonlar var. İnsülin direnci sadece burayla ilişkili değil tabii. Aynı zamanda vücuttaki yağ dokusuyla da ilişkili. O yüzden tüp mide ameliyatının diyabeti kontrol altında tuttuğunu düşünen grup şunu amaçlıyor. Diyor ki siz mideyi küçülttürüp burayı dışarı çıkarttığınız zaman zaten hasta kilo verecek. Kilo verdiği zaman insülin direnci kırılacak. Ve siz insülin direnciyle ilgili hormonların da bir kısmını dışarı aldığınızda diyabeti kontrol altında tutabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, doğru bu, ama bu kontrolsüz diyabet hastaları için geçerli değil. Diyabeti olan obez bir birey, bakın morbid obezden bahsetmiyorum. Kontrolsüz diyabeti olan sınıf 1, sınıf 2 ve sınıf 3 obez bireylerde tüp mide ameliyatı uzun dönemde tek başına diyabetin kontrolü için yeterli değildir. Bu grup hastada işin içine bağırsakları katmanız gerekir. Bazen bunu RNA gastrik bypass yaparsınız. Bazen mini gastrik, bazen duodenal switch, bazen transit bipartiyon, bazen loop bipartiyon yaparsınız. Bunu hastayla oturursunuz. Bütün ameliyatların artıları ve eksileri vardır. Onun üzerinde konuşursunuz ve hastaya uygun yönteme karar verirsiniz.